Bende bu biraz kiloya vurdu, yemeğe vurdu. Kaç kiloydu? 120 kiloya kadar çıktım. Oo. Evet, 120 kiloya kadar çıktım. Bende estetik hiç yok. Yani doğal. Ama yani mesela şunu söyleyebilirim. Kilolu olduğum dönemden, yani kilolu olduğum dönemle bugünkü halimi yan yana getirsek sanki bir estetik var algısı doğabilir. Asiye karakterine yakıştırdığım ve aklıma gelen ilk isim Öykü oldu. Sevdiklerine sahip çıkacak olgunluğu gösteremediğinden dolayı ağır bedeller ödemek zorunda kalan bir adam. İnsana ve hayata dair tutkumu keşfetmem için bana bir araç veriyor. Merhabalar, bu hafta konuğumuz Akın Akın Özür. Merhaba Akın. Merhabalar. Nasılsın? İyi vallahi, nasılsın? Abi öyle bir popülersin ki. Yani Instagram'a bir fotoğraf atıyorsun. Sonra ben rastgele mesela Twitter'a giriyorum o gün. Twitter'da TT Türkiye gündeminde 1. sıradasın. Herhangi bir şey yazıyorsun, Türkiye gündeminde 1. sıradasın. Kaç? 3 milyon takipçin falan var galiba değil mi Instagram'da? Bayağı bir... Evet, 3.1 milyon. 3.1 milyon. Ya hayatı böyle yaşamak zor mu? Ya attığın her adım gündem olurken hayatı böyle bunun izinde yaşamak nasıl bir şey? İşin ilginç tarafı ve belki de güzel tarafı, bazen benim koyduğum bir fotoğraf değil de beni ziyarete gelen bir hayranımın çektiği fotoğraf bile bazen hani gündem olabiliyor. oluyor. Yani illa hani benim Instagram'a koyduğum bir fotoğraf değil, bazen sadece hani düşen bir kare bile Evet. böyle bir işte Twitter'da falan gündeme taşıyabiliyor beni. Bu tabii yani çok insanı hem motive eden bir şey, ama aynı zamanda mesafeli duruşunu koruması gerektiren bir mecra diye görüyorum. Hani sosyal medyayı genel anlamda. Tabii bunu yönetmek, hani bunu burada bir dengeyi korumak zorlayıcı. Zor. Ama bir yandan da keyifli. Keyifli. Senin hikayen Ankara'da başlıyor. Evet. Konservatuvar mezunu bir anne var. Bir de baban da devlet işleriyle ilgileniyor. Evet. Devlette çalıştı. Devlette çalışıyor uzun süre. Ve sen ondan sonra matematik ve fen okuyorsun. Aslında Lisede. Nereden çıkıyor bu matematik ve fen merakı? Problem çözmeye duyduğum ilgi diyeyim. Hani böyle lise döneminde işte zaten MF seçmiştim, matematik fen seçmiştim. Annem beni konservatuvara yönlendirmek istese bile hani ben bu yolu tercih ettim dedim. Ondan sonra matematik fenle uğraştım. O süreçte de böyle bir matematik problemlerini çözmeye karşı bir ilgim gelişti. Ondan sonra bunu üniversitede de devam ettirmek istedim. Ondan sonra işte yurt dışında da uygulamalı matematik bölümünü seçtim. Ama sonunda meslek olarak oyunculuğu seçtim. Oyunculuktaki problemleri çözmeyi tercih ettim diyebilirim. Etkisi var mı? Matematiğin çok oyunculuğa. var. Çünkü oyunculuğa karşı daha farklı bir bakış açısı geliştirmemi sağladı. Ve bunun sonunda da aslında hani oyunculuğun içinde de bir matematik olduğunun, genel anlamda sanatın da içinde matematik olduğunu fark etmemi sağladı. Ve bu alandaki problemleri çözmek beni daha fazla heyecanlandırdı. Ondan dolayı da bu yolu seçtim. İyi ki de seçmişim. Güzel. Peki hep yakışıklı bir adam mıydın? Hep kendimle barışıktım. Hatta lise döneminde özellikle artık benim ergenliğimin yansıması diyeyim. Hani mesela işte o dönem çoğu arkadaşım sivilce çıkarırdı. Bende bu biraz kiloya vurdu, yemeğe vurdu. Kaç kiloydun? 120 kiloya kadar çıktım. Oo. Evet, 120 kiloya kadar çıktım. 120 kiloyu gördüğümü hatırlıyorum. Yani manuel tartı vardı. Sonra bıraktın zaten. 120'yi görüyordum. Sonra da bıraktım. Baba ve anneye de yüzde kesmiştim. Soruyorlardı onlar biraz hani kilo aldın, dikkat et şudur budur. Onlara yüzde fixlemiş. Ben 120'yi görmüştüm. Ondan sonra fakat bu dönemde de ben yine aynaya baktığım kişiden, aynada gördüğüm kişiden memnundum. Bu kişiyle ilgili barışıktım ama sonrasında bir fazlalığım olduğunu anladım. Ve bununla ilgili de
daha fazla hani artık tembelliğimi devam ettirmemem gerektiğini gördüm. Ve ondan sonra işte hala daha devam ettirdiğim bir takım hayat alışkanlıklarını kazandım. Ondan dolayı iyi ki de aslında böyle bir değişim dönüşüm yaşamışım. Spor olsun, beslenme olsun, bunlarla ilgili bir bilinç gelişti bende. Ve hala da bunu devam ettiriyorum. Ve dediğim gibi o belki de aynada gördüğüm kendimle yani barışık olduğum o kişiyi şu an eyleme geçerek, o gün aldığım kararla eyleme geçerek daha iyi ifade edebiliyorum. Daha iyi somutlaştırabiliyorum belki de. Peki bir yandan da mesela ilginç yüz hatlarım var. Çok keskin. Mesela şey sormuşlar, estetik var mı falan diye. Bende estetik hiç yok. Yani doğal. Ama yani mesela şunu söyleyebilirim. Kilolu olduğum dönemden, yani kilolu olduğum dönemle bugünkü halimi yan yana getirsek sanki bir estetik var algısı doğabilir. Ama yok. Yani bu tamamıyla hani şey benim o üzerimdeki fazlalığı attıktan sonra ortaya çıkan halim. Peki dedik Doğal ya- estetik değil mi? Ne diyeyim? Bilemedim. Güzel. Peki dedik ya çok popülersin, çok beğeniliyorsun. Çapkın mısın? Çapkın mıyım? Yok, ben çapkın değilim ama flörtözümdür. Ha, var mıdır öyle? Evet, severim o. Bence çok insanı besleyen bir enerji. İnsanı çok besleyen bir damar. Ondan dolayı hani ben kendimi çapkın olarak görmüyorum ama flörtöz olduğumu söyleyebilirim. Hala da ben kız arkadaşımla flörtleşiyorum. Sizin ne kadar 5 sene mi oldu? 5. senenin içindeyiz. Ya peki tabii sen daha bu kadar şöhret olmadan önce başlayan bir ilişki bu. Sonra ilişki tabii sen şöhret oldun. İlişki devam etti. İnsan belki hani şey doğru bir sorun bilmiyorum ama bu kadar popülarite ve talep varken nasıl tek eşli ve şey kalmayı başarabiliyor acaba? Belki de işte flörtözlüğün burada şeyi vardır, katkısı Faydası, vardır. Sürekli biz ilişkimizi diri tutabiliyoruz. Hani şu benim için çok değerli. Bir takım bu popülerliğim artmadan önce daha gerçek bir yerden kurduğum bir bağ var. Ve bu bağ hala benim için geçerliliğini devam ettiriyor. Hala benim için en değerli ilişki. Ondan dolayı da bunu gün geçtikçe güçlenerek devam ettiriyoruz. Peki tavlar mısın, tavlanır mısın? Ben hep ilk adımı atan oldum. Hadi ya. Evet. Ama bu centilmenliğimden kaynaklıdır. Attığım adıma karşılık bulacağımı biliyordum. Ha, biliyorsun ama. Ama centilmen olarak Hiç reddedildiğin adımı atmak oldu mu? bana olmaz mı? Oldu mu? Olmaz mı? Ağır redlerim oldu benim. Sonra pişman olmuşlardır ama. Dönen oldu mu öyle? O da oldu. O da oldu. Ama kabul edilmedi mi? Artık geçti Yok diyor. zaten, yani yeri orasıymış. O zaten benim aradığım o redmiş. Yani o redmiş, o bana itici kuvvet oluyor. Ondan sonra hani zaten o artık hani kitabımızın o şeyini bölümünü kapatmış oluyoruz. Yani o kişinin benim hayatımdaki yeri onunla kuracağım bir birliktelik değil de daha çok beni reddedip onun itici kuvvetiyle benim daha iyi bir ben halime gelmemmiş. Peki hiç aldattın mı veya aldatıldın mı? Ben hiç aldatmadım. Hiç aldatmadım. Aldatıldım mı onu bilmiyorum. Hani Sadık bir adamsın herhalde. sadık bir adamım. Çünkü yani aldatılmak ve bu sadakatle ilgili şöyle bir benim bakış açım var. Bu biraz hani kişinin kendini aldatması ve bence kişinin kendiyle ilgili bir hani sadakatsizliği gibi görüyorum. Yani orada bir şeylere kişi kendisi yenik düşüyor ve hani ondan sonra bunun acısını başkasına yaşatıyor. Ondan dolayı tabii böyle baktığım için çok o aldatma ya da sadakatsizlik şeyine durumuna düşmeme izin vermiyorum. Peki oyunculuğa geçersek, oyunculuk sana ne ifade ediyor? Oyunculuk bana ne ifade ediyor? Bunlar da işte en şey sorulardır, zor sorulardır. Çok hani yaptığımız meslek olduğundan Yani mesela dolayı hani çok şöyle çok çok derler yok, ya. çok doluyum bunu hani, böyle. Evet, hani oynamazsam ölürüm falan gibi hani açıklamalar vardır ya, mesela oynamazsan ölürüm noktasında mı senin için bu meslek? Şimdi yani şöyle aslında
şöyle bir şey getireyim, yorum getireyim buna. Şimdi oynamaktan öte biraz oyunculuk hani aslında eylem yapmak. Nitekim tam aslında İngilizce'deki karşılığı bu oluyor, yani act. Ve biz insanlar olarak zaten aslında sürekli hayatta kalabilmek için bir eylemde bulunmak zorundayız. Eylem yapmak zorundayız. Ondan dolayı bu çok zaten bizim hayatımızın içinde yer alan bir şey. İnsan olarak evet eylemde bulunmazsak ölürüz. Aslında bu anlamda yani oraya çıkıyor. Ama ben oyunculuğu seçmemdeki en kilit sebep insana ve hayata dair tutkumu keşfetmem için bana bir araç veriyor. Ondan dolayı da ben bu aracı kullanmayı ve bu araçla insana ve hayata dair kavrayışımı, anlayışımı geliştirmek istiyorum. Peki jön olduğunu düşünüyor musun? Yeni nesil jön. Evet, çünkü senin için öyle benzetmeler var mesela. Yeni nesil jöndendi be. Ben de o tanımlama aslında benim çok hoşuma gitti. Hani değil mi? Jön niye? Çünkü daha böyle bir yeni nesil dokunuş gibi hissettiriyor bana. Hoşuma gitmişti. Yani jönlükten öte aslında şu daha doğru olur. Hani leading actor deniyor ya mesela. Hani lead yani liderlik eden başrol oyuncusu. Yani aslında jönün karşılığı budur. Ve bence evet yani bu anlamda ben bu sorumluluğu almaktan, bu sorumlulukla uğraşmaktan, yani bir hikayeyi taşıyan oyuncu olmak, hikayenin sorumluluğunu üstlenip o hikayeyi ilerletmekte bir lokomotif görevi gören oyuncu olmaktan, bu sorumlulukla uğraşmaktan memnunum. Bu beni diri tutuyor. Ve hani bu sorumluluk beni geliştiriyor, bana öğretiyor, bana çok katıyor. Ondan dolayı bu anlamda evet yani. Peki şimdi birçok oyuncu çıkıyor. Bir sürü dizi başlıyor, bitiyor. Nasıl ayrışıyorsun onlardan? Şimdi hepimizin biricik bir parmak izi var bildiğiniz gibi. Bizi herkesten ayrıştırdığı gibi biz o kendi özgünlüğümüzü, o parmak izimizin imzasını ne kadar yüksek verimlilikle ifade edersek bence o kadar ayrışıyoruz. O kadar hani farklı bir dokunuş getirebiliyoruz. Yaptığımız mesleğe. Bu sadece bu arada hani bence oyunculukla sınırlanabilecek bir şey değil. Bütün meslek dallarında bu geçerli. Ne kadar siz o parmak izinizin size kattığı o özgünlüğü daha iyi yaptığınız işle aktarabiliyorsanız, ifade edebiliyorsanız bence o kadar ayrışıyorsunuz, o kadar farklı oluyorsunuz, o kadar özgün oluyorsunuz, o kadar parlıyorsunuz. Güzel. Peki bir yandan da Kaderimin Oyunu başladı. Evet. Yeni dizin. Evet. Orada Cemal karakteriyle karşımızdasın. Cemal'i sen nasıl anlatırsın? Senin gözünden nasıl bir adam Cemal? Ben Cemal'i şöyle tanımlıyorum. Böyle tek bir cümleyle. Sevdiklerine sahip çıkacak olgunluğu gösteremediğinden dolayı ağır bedeller ödemek zorunda kalan bir adam. Sen kadere inanıyor musun? Kadere inanıyorum. Ama tabii bu kaderle neyi anladığımıza bağlı. Ama senin bir kader tanımlaman var, çok güzel. Evet. Biraz önce konuştuk. Evet. Onu söylese ben onu asla aklımda tutamıyorum. Tamam, çünkü. ben onu tekrar söyleyeyim. Şöyle görüyorum kaderi. İçimizdeki boşluğu doldurmak için ihtiyaç duyduğumuz dersleri bize öğretmeye çalışan ve öğretene kadar da bunu farklı oyunlarla sürekli karşımıza çıkaran, seçimlerinde bizi özgür bırakan ama sonuçlarında bizi sorumlu tutan, bizi sonuçlarına tutsak bırakan, anladığımızda özgürleştiğimiz hayat senaryomuz. Vay güzel. Güzel. Nasıl buldun bunu? Ben bunu asla bak üçüncü tekrarlayamam yani. Ben felsefeyle ilgileniyorum. Hatta daha yeni de felsefe bölümünden mezun oldum. Ondan dolayı da tabii bu felsefeyle ilgili de okumalarım da bu tip konulara ait böyle bir sürü düşünce geliştirmeme vesile oldu. Şimdi de işimizin adı Kaderimin Oyunu olunca bir tekrar tabii bütün bunları tazeledim. Ve hani böyle bir tanımlama geliştirdim. Çok güzel. Öykü Karayel'le birliktesiniz başrolde. Evet. Sen galiba bu senaryoyu okuduğunda ilk keşke Öykü olsa demişsin değil mi içinden? Şöyle senaryo okuduğumda Asiye karakterine yakıştırdığım ve aklıma gelen ilk isim
Öykü oldu. Ondan sonra hatta bu fikrimi de paylaşmak istemiştim. Ben paylaşmadan zaten Öykü'yle imza noktasına gelindiği söylendi. Tabii bu da hani hem yapımla hem yönetmenimizle demek ki ortak bir vizyona sahip olduğumuz hissini verdi bana. Ki bu da projeye olan inancımı daha da pekiştirdi. Çok güzel. Peki bir yandan da biraz önce dedik ya sert yüz hatlarım var diye. Evet. Sert bir adam mısındır? Maço musundur? Yerine göre herhalde. Yerine göre. Yani biraz yüz karakteristiğim, hani hatlarım keskin, sivri, daha hani böyle bir algı doğurabiliyor. Ama hani bu benim tabii ki de genel tavrım ve tutumum değil. Ama benim de kendime göre kırmızı çizgilerim var. Bazı çok hassas olduğum değerlerim var. Bunlarla ilgili tabii ki de bunların taciz edildiğini hissettiğimde, yani bunlara bir taarruz hissi, bunlara bir saldırı hissettiğimde tabii ki de ben de insan olarak bir tepki veriyorum. Ama yüz hatlarımdan kaynaklı bazen bu tepki verdiğimin daha ötesinde anlaşılabiliyor. Onu ben de hani bu süreçte daha iyi fark ettim. Çünkü ben orada içimde ne yaşadığımı biliyorum. Fakat yüz karakteristiğimden dolayı bu çok daha farklı bir yere çekilebiliyor. Çok daha farklı anlaşılabiliyor. Bu da dikkat etmem gereken bir unsur. Peki stalklar mısın hiç? Yok. Instagram'da hiç stalkladığın kimse yok mu? Gizli gizli şöyle bakayım. Gizli gizli hani bakmıyorum. Yani bakıyorum. Hani stalklama biraz daha değil mi? Yani daha gizli. Ama takip etmeden. Hani takip etmeden dur şunun hesabına gireyim bir bakayım dediğin kimse yok mu? Tabii ki de oluyor. Yani sonuç itibariyle hani bir isme denk geliyoruz. O ismi Oradan artık hani Instagram oldu bunun yeni adresi. En son kimi stalkladın? Vallahi bilmiyorum. Yani en son kimi stalkladım şu an bir isim veremem. Peki Düşünüyorum ama yok yani çünkü ben hani bir de böyle bir şey yani o stalk böyle daha hani gizli hesaplar üzerinden falan bir takım böyle takipler var mı yapılıyor. öyle? Fake hesabın var mı? Benim ne fake hesabım var. Hani biraz da hatta böyle şey de zaten hani Instagram kullanımımla ilgili de çok böyle hani aktif bir kullanıcı değilim. Hatta biraz ne diyeyim yani artık böyle Instagram şeyim yani hani acemisiyim genel anlamda peki sosyal medya ki noktasında. stalkluyorsun yanlışlıkla elindeydi like'ladın. Evet. Şimdi adam diyecek ki kadın veya işte Akın Özü beni like'ladı. Like'ı geri mi alırsın takibe mi alırsın rezil olduk deyip. Yani eğer o benim gerçekten beğenip like'ladığım bir şeyse Bırakır bir mısın fotoğrafsa tabii bırakırım. Yani o zaman zaten ben gerçekten hani şey yapmışımdır. Hani hoşlanmışımdır o fotoğraftan, like'lamışımdır. Çünkü ben zaten hani kendi hesabımla bakıyor olacağım. Ondan dolayı stalk değil diyorum. Çünkü hani bir gizli bir takip ortada, değil. Yani ben açıp hani bakıyorum. Çünkü artık hani yeni dönemde Instagram'dan daha birileri hakkında fikir elde edinebiliyoruz. Hani o görsellerden kaynaklı daha iyi tanımak için, bakmak için hani girip kullanabiliyoruz. Ama ben bunu bir gizlilikle değil, hani açıksa da kendi hesabımdan ben bu şekilde girip bakıyorum. Peki DM'lerin açık mı mesela? Mesaj atabiliyor muyuz sana? Açık, evet, atılabilir. Çok ahlaksız teklif geliyor mu? Bakıyor musun oralara? Ben bakıyorum. Yani şöyle yani tabii ki de DM'lere bakabilmek pek mümkün olmuyor. Eğer ben DM'lerime bakmak istersem ben bir kere işimi yapamam. Benim tamamıyla bütün mesaimi oraya harcamam gerekir. Tabii ki de zaten böyle bir şey ne benim tercihim ne de zaten hani bir yapılabilirliği var. Fakat DM'lerimi şöyle açık tutuyorum. Bir şeylerin mevcutiyetinde ve varlığında verdiğimiz tepkiler bence değerlidir. Ondan dolayı da hani ben bir şeyleri yok etmek, yok saymak değil, onların varlığında ben ne kadar oraya, o DM'lere bakmaya kapılmıyorum, bununla ilgili ne kadar kendime hakimim, ne kadar o prensiplerimi devam ettirebiliyorum, duruşumu koruyabiliyorum. Ondan dolayı bu da böyle bir benim kendime küçük ne derler antrenmanlarım, küçük böyle oyunlarım, küçük şeylerim, kendimi tartma mekanizmalarım diyeyim. Güzel. Peki yapmaya başlayınca duramadığın bir şey? Bazen elim saçıma gidiyor böyle. Ona bir başlayınca devam ediyor mu? Bir kapılınca böyle bazen tutamıyorum. Hatta böyle saçımın şurasında vardır çok küçükken bayağı yolmuşum. Böyle bir küçüklükten gelen böyle bir elimin saça gitmesi var. Durduramıyorum başladıkça. Peki yaparken yakalandığın ve en utandığın şey? Ya sanırsam şu oluyor. Böyle bazen mesela
bir şey izlerken ya da bazen işte kendi sahneme ait hani böyle bir repliği kendi kendime böyle tekrarlıyorum. Kendi kendime mesela hani Ha, söylüyorsun ve o sırada- söylüyorum, yapmaya çalışıyorum falan ama ortamdan kopmuş oluyorum. Ve bir anda hani tabii bakışları üzerimde hissedince böyle bir onu bir garipsediğim arada böyle hani o Güzel. şekilde yakalanınca utandığım oldu. Güzel. Peki son olarak sevgilinin odasında Evet. bir obje olsa Sevgilimin odasında bir obje olsam. ne olurdun? Güzel soru. Bir dakika. Ne olur? Şöyle. Soruyu bir şey yapayım. Ne olur muydu? Yani o Ne benim olurdu? ne olmamı ister miydi Yok, sen yoksa ne ben olur? onun neyi olmak Sen isterdim? ona ne olmak isterdin? Ya Sandra şeyle ilgili adı nedir? Böyle çok yüz bakımına önem veriyor. Onun böyle bir takım şeyleri var. Kremler Kremleri mi? var ve onlar böyle çok değerli. Böyle şeyleri falan da çok böyle hoş oluyor. Kutuları falan. Herhalde böyle o yüz kremlerden kremlerinden birine. birini olmak isterdim. Böyle her Güzel. gece yatmadan önce hem de böyle bir Güzel, onun evet. yüzüne bir dokunmuş olurdum. Güzel Böyle bir cevap. onun hassasiyetiyle böyle güzel böyle bir ona bayağı bir zaman ayırır. Çünkü onun bir ritüeli var böyle. Tatlı tatlı sürer eder. Herhalde o krem olmak isterdim yani. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür vakitlerin için. ediyorum. Çok sağ ol. Çok Çok keyifli bir memnun sohbet. oldum. Ben de Aynen memnun öyle oldum. benim için de. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.